Taze asma yaprağıyla sarmış olduğum yaprak sarmam bitti. Hepinize afiyet olsun. Lütfen bu güzel tarifimi deneyin. Çok fresh oluyor. Yeşilliklerle tam bahar sarması. Bu güzel yaprak sarmamı sizlere öneriyorum. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere taze yaprak sarması yapacağım. Şimdi pazardan geldim. Bakın yapraklarım ne kadar güzel. Şimdi 400 gram yaprağım var. Bu yapraklarımı suda beklettim. 3 su, bu dördüncü suyu. Mutlaka yapraklarınızı bu şekilde suda bekletin. Aralarında toprak çıkıyor. Daha sonra bunları süzeceğim. Daha sonra pirinçlerimi yıkadıktan sonra üzerlerine kaynar su dökeceğim. Bekleteceğim. Pazardan geldim, tabi sebzelerimi ben bu şekilde yıkıyorum, hazırlıyorum. Hepsini kullanmayacağım. Birer kısmını kullanacağım. Fesleğenim var. Reyhanım var. Maydanozum var. Dereotum var. Taze soğanım, nanem, limonum, kuru soğanım, zeytinyağım, pirincim. Şimdi yapım aşaması arkadaşlar. Pirincimizi bu şekilde bol suyla bir yıkıyoruz güzelce, soğuk suyla. Daha sonra üzerine kaynak su ilave edeceğiz. Artan sularımızı da kesinlikle atmıyoruz, çiçeklere veriyoruz. Yıkadığımızın pirincin içerisine şöyle üzerine örtecek kadar kaynar su döküyoruz ve 15 dakika bekliyoruz. Biraz tuz atıyorum. Şöyle yapraklarımı bırakıyorum. Çok uzun haşlamıyoruz. Sadece bakın alttakilerin rengi değişti. Hemen ters çeviriyorum. Şu şekilde. Bir, 2 dakika, 1 dakika bir tarafı, 1 dakika bir tarafı. Burada yeşili kalmış biraz. Onu da hemen ters çeviriyorum. Bakın. Yaprak bu şekilde hazır. Diğerlerini de aynı şekilde haşlıyorum. Yaprağımı çok güzel yıkadığım için yaprak suyu arkadaşlar temiz. Bu suyu kesinlikle atmıyoruz. Dolma pişirirken kullanıyoruz. Kalsiyum deposu. Bir adet kuru soğanımı arkadaşlar bakın bu şekilde rendeledim. Yarım su bardağı 100 mililitre zeytinyağı ilave ediyorum. Ve soğanımı kavuruyorum. Şimdi tuzumuzu ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı karabiber. Karıştırıyoruz. 1-2 dakika kavurdum soğanı. Zeytinyağını aroması geçsin diye. Bakın. Daha sonra taze soğanımı ilave ediyorum. Bir demet. Taze soğanımı çok az çeviriyorum. 1-2 kez. Kavurmuyorum. Sadece yumuşamasını izin veriyorum. Bakın yumuşadı. Bu aşamada sıcak suda bekletmiş olduğumuz pirincimizi ilave ediyoruz. Şimdi 1 dakika karıştırdıktan sonra salça koymuyorum arkadaşlar. Bu tarif fresh, bahar, taze yaprak sarması tarifidir. İçine salça, üzüm, fıstık konmaz. Bu çok güzel oluyor. 7 çeşit yeşillik koyuyorum içerisine. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bir 5 dakika kendi sıcaklığında, kendi buharında demleniyor. Ocağımın altında kapıyorum. Yarım limon suyu ilave ediyorum. Nanemi. Taze soğan içine koymuştum. Bu ikincisi nane. Üçüncüsü dereotu. Dördüncüsü reyhan. Beşincisi fesleğen. Maydanoz. Şöyle bahar salatası gibi bahar yaprak sarması. 7 adet yeşili bir arada birleştiriyoruz. Bu şekilde karıştırıyorum.
Yeşil yaprağı, yeşil yaprak sarması. Gerçekten bu tarifi sizlere öneriyorum arkadaşlar. Çok fresh bir, ferahlatan bir dolma oluyor. Yeşilliği bol. Şimdi sarmaya başlayacağım. Arkadaşlar bu tencerede ben dolmamı saracağım için malzemeleri buraya alıyorum. Kalın beğenmediğiniz yaprakları da şöyle 3-4 tane altına koyuyoruz dolmamız yapışmaması için. Yarım bardak zeytinyağı koymuştum. Şimdi bir dörtte birini daha ilave ediyorum. 1-2 yemek kaşığı daha içine. Çiğ olarak güzel oluyor bu şekilde. Karıştırıyorum ve sarmaya başlıyorum. Yaprağımızın sapını şu şekilde kesiyoruz. Şu mat kısmını pirincimizi koyarak sarıyoruz. Parlak kısmı alt kata gelecek bu şekilde. Parlak altta. Bir tatlı kaşığı dolmamızın içinden alıyoruz. Aynı ölçüde pirinç koyarsanız eğer arkadaşlar dolmanızın büyüklüğü aynı olur. Önce bu şekilde kapatıyoruz. Daha sonra kenarlarını kapatıyoruz. Sonra şu saçakların içine koyuyoruz. Bakın. Sıkıştırıyoruz. Sıkıştıra sıkıştıra bu şekilde. Bakın. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Hiç buralarından saçak kalmıyor. Bu şekilde hazır. Bir tane daha göstereyim. Bir tatlı kaşığı pirincimizi koyduk. Önce burasını kapatıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Daha sonra kenarlarını toparlayarak gidiyoruz. Hem sıkıştırıyoruz hem toparlıyoruz. Bakın hiç saçakları da bu şekilde kalmıyor arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Bunu çiğ olarak da şöyle ısırarak yiyebilirsiniz. O kadar güzel. Dolmamız bu şekilde hazır. Vermiş olduğum ölçüden arkadaşlar bu kadar yaprak sarması sardım. Şu kartlarını ayırdım. Şimdi bunları tencerenin altına koyacağım. Bir de üzerine kapayacağım. Şimdi bu kadar. Şimdi son yaprağımı sizinle sarıyorum. Şöyle son kalanları bakın tam geldi. Hiç artmadı. Şu şekilde önce şöyle kapatıyorum. Şimdi bizde adet yaparken bahar aylarında böyle sardığımız dolmayı arada biz yeriz. Şimdi ben de bunu sizin için yiyeceğim arkadaşlar. Bakın şu güzelliği. O kadar güzel oluyor ki bunu yemesi. Böyle çiğ de yenebilecek kadar güzel. Hepinize afiyet olsun. Ben yiye yiye dolmamı sardım. Evet arkadaşlar vermiş olduğum ölçüden taze yaprak sarması o kadar çıktı. Zeytinyağlı, bol yeşillikli, fresh. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Sarmalarımız bitti. Şimdi yerleştirme aşaması. Bakın şu güzelliğe. Şimdi tek tek yerleştireceğiz. Çünkü pişirme ve yerleştirme de çok önemli. Şöyle alıyoruz. Bakın tencerenin içerisine sırayla düzgünce yerleştiriyoruz. Hiç aralık kalmamasını özen gösterelim lütfen. Şöyle arkadaşlar altına da 2 kat yaprak koydum. Ve tekrar kenarlarından başlıyoruz bu şekilde yerleştirmeye. Şimdi ikinci katımı yerleştiriyorum. Burada önemli olan dolmalarımızın pişerken araların açık kalmamasına lütfen özen gösterin. Şu şekilde sıralamaya devam ediyoruz. Bakın size göstereyim. Şunun güzelliğini. Kalem gibi. Arkadaşlar bakar mısınız şu dolmanın güzelliğini?
Çiğ olarak bile yerim ben. Şöyle arkadaşlar, yapraklarını bu şekilde koyarsanız dolmalarınızın şekli bozulmaz. Limonları yerleştirmemdeki amaç dolmamızın kararmadan pişmesi için. Ayrıca zeytinyağlı olduğu için çok güzel lezzet de veriyor. Daha sonra şöyle ısıya dayanıklı 2 tane küçük pasta tabağı koyuyorum. Tencerenizin büyüklüğüne göre bu değişebilir. Haşlamış olduğumuz taze yaprağın suyundan ilave ediyoruz arkadaşlar. Bakın, ikinci su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ocağın altını açıyorum ama kısık ateşte 45 dakika pişecek. Kısık ateşte. Yüksek ateş olursa dolmalarımız açılır. 45 dakika yaprak sarmam pişti. Şimdi ocağın altını kapadım. 1 saat kapağı açmıyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Eğer açarsanız dolmanız kararır. Evet arkadaşlar, dolmamız 1 saat dinlendi. Şöyle tabaklar alıyoruz. Limonlarla şu fazla yaprakları alıyoruz. Bu yaprakları da yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Sakın atmayın, şu yapraklar çok güzel oluyor. Bakın, bu şekilde dolmamız hazır. Arkadaşlar, sizin için şöyle bir tanesini aldım. Dolmam ılımış. Şöyle bölüyorum. Bakın, içini gösteriyorum size. Ne kadar güzel pişmiş. Alıyorum. Şöyle ortasından parçalıyorum. Bakın, dolmam hem pişmiş hem pirinçleri bakın tane tane. Servis tabağımı, dolmalarımı şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın. Şimdi ben eldiven giydim çünkü daha dolmam tam soğumadığı için. Bakın, size şunu da göstereyim. Bakın nasıl tane tane dökülüyor dolmalarım. Bakın. Hiç birbirine yapışma, dağılma yok. Bu yöntemle yaparsanız eğer, siz de böyle güzel dolmalara sahip olursunuz. Arkadaşlar, ben bu şekilde şimdi buraya yerleştiriyorum. Sunum tabağı yapacağım. Çay saatlerinizde, davet sofralarınızda şu güzelliği misafirlerinize sununuz. Dans asma yaprağı ile sarmış olduğum yaprak sarmam bitti. Hepinize afiyet olsun. Lütfen bu güzel tarifimi deneyin. Çok fresh oluyor. Yeşilliklerle tam bahar sarması. Bu güzel yaprak sarmamı sizlere öneriyorum. Hoşça kalın. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız.